30 kişi ölmüş. Bu videoda size gösterdiğim nehir taşmış. At least 38 people are dead after heavy rain caused flooding and landslides in the Beijing region. Almost a year's worth of rain in recent days washed away cars and Şimdi ilk olarak Pekin'deki otelimden çıktım. Çin Seddi'ne geleceğim. Burada Didi diye bir uygulama var ve çok ucuz arkadaşlar. Yani 20 küsur gündür Çin'de dolaşıyorum ve bu Didi uygulamasıyla hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Normalde 2 dolar, 3 dolar, 1,5 dolar, 4 dolar neyse 1 saat, 1,5 saat götürüyor şehir içinde. Çünkü her zaman trafik var ve mesela tren istasyonları her zaman yarım saat ötede oluyor ama 1 saat sürüyor şeyler, trafikte vesaire. Her neyse 1 küsür saat gösteriyor otelimden. Dedim Didi kullanayım. 25 dolar. Şehrin dışında, bayağı şehrin dışında bir yer gösteriyor. 25 doları şey yaptım, yazıldım. Bir taksi geldi. Taksi dedi ki ben hani götürürüm ama 25 dolarda dönüş alırım. Hatta 30 dolar dönüş alırım dedi. İlk defa böyle bir şey duydum. Kabul etmedim. İndim taksiden. Başka bir taksi çağırdım. Çok kibar bir çocuk geldi. İlk defa böyle bir şey oluyor mesela Çin'de. İnanılmaz yani. 2 dolar 1 saat sürüyor ama o 2 dolara götürüyorlar. Hiçbir şekilde daha bir kişinin mızmız ettiğini vesaire duymadım. Çok iyi yani o konuda. Adamlar işini ne olursa olsun yapıyor. Zarar etse de yapıyor. Her neyse burada A-Map diye bir şey var. Google Maps çok güvenilir değil ama yani bugünkü gibi de hiç olmadı. Ben Google Maps'e de bakıyorum, A-Map'e de bakıyorum. Ama Google Maps'teki adresi geçtik. Sonuçta Google Maps'e bir adres koyuyorsunuz. Yani aşağı yukarı dibindedir. Her neyse geldim şeye. Arkadaşlar bakın. Beijing Encounter Garden diye bir otelde kalacağım. Yani kalmayabilirim. Şöyle Google Maps'teki Beijing Encounter Garden'dan 25 dakika arabayla mesafede. Adamı durdurdum, dedim geçtik herhalde, ben ilk tartışmayı yaparken adresi kaydırdım yani ilk şoför itiraz etti ya. Adam sonra aradı oteli, sıkıntı yok dedi. İkinci problem, Agodo'dan rezervasyon yaptım, buraya geldim ve şey yazdım, işte kaçta gidebilirim dedim Çin Seddi'ne. Çünkü böyle çok turistin olmadığı bir Çin Seddi'ne geldim. Çin Seddi'nin turistik olmayan bir tarafına gelmek istedim. Onun için bu kadar çile çekiyorum yani. Çünkü inanılmaz kalabalık oluyor. Cevap gelmedi ama yazmış kız cevap. Yani bayağı döşemiş. Demiş ki bugün Çin Seddi şey olacak. Yağmur sebebiyle kapalı olacak. Onun için iptal edebilirsiniz. Hayda şimdi yandık. Ben o mesaj bana gelmemiş. Kıza da gösterdim. Gelmedi dedim. Yani işte bu hep Çin'deki VPN problemlerinden vesaire. Bakın. Aha. Hi, I'll be there tomorrow diyorum. Tamam mı? Cevap yok arkasında. Kız ama gösterdi bana cevap yazdığını. Her neyse. Çin Seddi'ne gidemeyeceğiz ama en azından yani üstüne çıkmak çok önemli değil benim için. Başka gün yine gelirim. Ama dedim bari gelmişken şey yapın. Beni Çin Seddi'ne götürün, dışarıdan göreyim. Tamam dedi, arabayla götüreceğim seni dedi. Kalacağım otelde burası. Bu arada inanılmaz güzel. Şu anda düşünüyorum acaba Şangay'ın biletini değiştirip erken mi gitsem bugün? Yoksa burada kalıp biraz kafamı dinlesem ama bilemedim. Çok güzelmiş burası da be. Baksanıza. Huzur. Evet. Çin Seddi'ni buralara yapmışlar. Ya bu arada ya Pekin'e inanılmaz uzak. Çok acayip bir yer göreceğiz muhtemelen. Hadi bakalım. Hocam sen mi götüreceksin beni? Meyve düşmesin diye ya da düşerse bunun üzerine düşsün diye. Haval. Elektrikli arabanın ismi Haval arkadaşlar. Haval. Severler havalleri. Bizde. Haval. Bu Haval Tayland'da da var bu arada ya. Yağmur sebebiyle niye kapatıyoruz abi Çin Seddi'ni ya? Yüzyıllardır
Yani set sonuçta. İstilaları durdurmak amacıyla yapılan set sonuçta şekerden yapılmamıştır değil mi yani? Neyse muhtemelen güvenlik tehlikesi olabilir. Çok bilmişlik yapmayalım da. Valla Çin'de köy görmek zor arkadaşlar. Bir iki yerde girdik tabi de. Bugün böyle. Ne yapıyorsun? Tarlaların içinden gideceğiz. Ulan yine şehre çıktık. Her yer şehir gibi. Nehir taşkını mı olacak acaba? Sabah yine deneyeceğim ama ümitsiz gibiydi kız. Bilmiyorum dedi yani. Burada bilmiyorsam bilmiyorumdur. Google Maps ile buradaki haritaların arasında 30 dakika araba. Ya bu çok yanlış. Tamam insanlar kullanmıyor Google Maps'i vesaire ama en azından orada Google Maps'e bir mail atıp o adres değişebilir ya. Kız diyor ki seni götürebiliriz diyor Çin Seddi'ne ama tırmanmak yok diyor sette. Ben de tırmanacaktım yani zaten. Tam yani tutuklanmak için ideal Çin Seddi'ne tırmanan Türk. Ne güzel söylüyorsun sen ıslığını. Canım benim. Evet arkadaşlar Çin Seddi'nin ilk görüş. Şurası değil mi? Abi bu nasıl bir çılgınlık ya? Gerçekten. Bir gün bir çılgınlık edip Çin Seddi'ni söylesem alay edip güler misin? Evet arkadaşlar, orijinal adıyla Wanli Changcheng. Evet, gerçekten Changcheng olarak şey yapılıyor. Wanli Changcheng Çin Seddi. Evet, şu anda karşımızda Çin Seddi'ni görüyorsunuz. How are you? Wanli Changcheng. Wanli Changcheng. Changcheng. Şemasubaşı. Evet. Dünyanın en büyük insani yapılarından bir tanesi arkadaşlar. Bakın, inanılır gibi değil ya. Arkadaki şeyleri de görüyor musunuz? Bakın uzuyor böyle. Ve buraya da gelmiş. Buraya da geliyor. Evet, bugün ne yazık ki üzerine çıkamayacağız. Ama ben size birazcık... Çin Seddi, Çin'in kuzey sınırlarını korumak için yapılıyor arkadaşlar. Ama bu böyle bir çılgınlık değil gerçekten. Bakın nereye inşa ediliyor. Buraya nasıl taşıdınız abi onları? Toplam 21.196 kilometre arkadaşlar. 21.196 kilometre İstanbul'dan Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Cape Town'a. Oradan da Norveç'e ve Norveç'ten de tekrar İstanbul'a dönecek kadar uzun mesafe. Yani Afrika'nın en güneyine gidiyor, Avrupa'nın en kuzeyine çıkıyor ve İstanbul'a geri dönüyor. Akıl alır gibi bir şey değil gerçekten. Akıl alır gibi bir şey değil. Hep bu şekilde dağları, tepeleri aşıyor. İlk olarak milattan önce 7. yüzyılda atılıyor temeller. Yani 2700 sene önce atılıyor temelleri. Chunchi döneminde, savaşan beylikler döneminde atılıyor. Küçük krallıklar kendi sınırlarını korumak için bölgesel duvarlar yapıyorlar. Milattan önce 221 yılında ilk Çin İmparatoru mezarını gördük. Terakota askerlerinin mezarını gördük hatırlıyorsanız. Zamanında yapılmaya başlanıyor. Ben böyle biraz da bu tarafa gideyim. Bakayım bir şeyler var mı? Bu mevcut duvarlardaki boşlukları birleştiriyor arkadaşlar. Çin İmparatoru. Amaç kuzeyden gelen göçebe Hun saldırılarına karşı korumak. Han hanedanlığında bugün de Çin'in %85'i Han Çinlisi. Duvarlar genişletiyor ve İpek yolunu korumak amacıyla yapılıyor. 1368'de Ming hanedanlığı kuzeydeki Moğollar yeniden tehdit oluşturmaya başlıyor. Moğollar ve Türkler ve daha da büyütülüyor. Bakın bugün dünyadaki en büyük insan eliyle yapılmış yapı inanılmaz büyük arkadaşlar. İnanılmaz büyük. Bu nasıl bir çılgınca bir şey, akıl alır gibi değil. Ne yazık ki yakından çekemiyorum. Ama zaten yakından çok görmüşsünüzdür. Yine geleceğim ve çekeceğim başka bir seyahatimde. Ne yazık ki şanssızlığa denk geldi. Ve fazla vaktim de yok. Sabah yine deneyeceğim ama sizin için. İnşaatta 400 bin ila 1 milyon insan ölüyor buranın inşaatında.
Çin halkı arasında şöyle bir deyim varmış arkadaşlar. Çin Seddi her tuğlasında bir iskelet taşır diyor. Hebei, Pekin, Shanxi, Gansu, Ningxia ve İç Moğolistan'dan geçiyor. İnanılmaz. Ama bir de şöyle bir efsane var. Çin Seddi aydan görülür mü diye bir efsane var. O gözükmüyor arkadaşlar. Uzaydan da gözükmüyor Çin Seddi. Ya öyle bir şey yok. Çin Seddi uzaydan gözükmüyor ama insan eli yapılmış en büyük yapı karşınızda. Karşınızda duruyor. Arkadaşlar şimdi adamla konuştum. Yarın sabah 8.30'da açılabilirmiş ama hala bekliyoruz dedi hava durumunu. Okey. Thank you boss. Şişi. Şişi. Ama köyü sevdim. Çok güzel be. Bütçe ve para. Milyonlarca insan çalışmış. Yüzyıllarca. Çok büyük bir şey ya. Ve bunu kim için yapıyor? Türkler Moğollardan korunmak için. Bye bye. Bye bye. Hadi bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, iş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli. Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum, arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınızı aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet, bu da size neredeyse 0 liraya patlar. Tabii ki Just English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. Burası $50. Birazcık daha az $50'dan. Ama Çin Seddi'ni 2 kere götürüyorlar. Ve kahvaltı ve akşam yemeği veriyorlar. Şu andaki akşam yemeği, öğle yemeğini ben satın aldım. Yani bu paralı. $5-6. Ya ben küçük bir şey yiyeyim dedim öğlen. Kestaneli tavuk yapmışlar. Muhteşem. Böyle küçük kestaneler var. Ama ya ben sote tavuk bekliyordum. Tavuk ayağını da unutmamışlar. Sağ olsunlar. Tabii onu yemiyoruz. Tövbe yarabbim. Tırnağı da var. Abi, işte bu eleştirmeyeceksiniz. Kültürü bu. Biz de kelle paça yiyoruz yani. Paçada ayak. Kestane çok lezzetli ama ya. Yani vallahi bir uyumuşum. Oh ya. Biraz yürüyüşe çıktım mahallemizde. Oo. Burası Çin'de bir köy. Nehir bereketi getirmiş. Her yer meyve ağacı, çiçek. Çok güzel böyle. Pekin'e 1,5-2 saat uzaklıkta. Mikro klimalı. Serin bir de burası.
Şuraya bakın ya la. Jeep gibi ama cüce Jeep. Explorer'mış ismi bir de. Evet. Oh, nice. Nice motorbike. Yes. You ride me? We go? Together? Wow. Çok güzel ya. Very good. Gel. 2 minutes. Televizyona gitti ya. Çok güzel. Thank you. Thank you, it's okay. Brother. Very good. Ha, buradan sonra bir şey yok zaten. Vallahi. Very old. Good machine. Yes. Vô khám thuốc. No. Hotel. I walk. Yes. Very nice. Thank you very much. Bye. Thank you. Bye. Hep hayalimdi buna binmek, hiç bilmemiştim. Çok güzel ya. Abi Çinliler çok kafa adamları gerçekten. Çok iyi. Bazen dil bilmenize gerek yok arkadaşlar. How are you? Bak yaşlarında böyle. Aa, senin bacağın mı? No legs. Oy kıyamam ben sana. Kıyamam ben sana. Götünü yerim senin. Ben bacağı gitmiş. Oy yavrum. Babamı tek bacakla nasıl koşturuyor canavar. Bu köyün sevdiğim yanı her yerde ceviz ağaçları var arkadaşlar. Muhteşem. Allah Allah ne güzel ya. Çiçekler. Bravo. Hay. Allah'ım çok güzel. İyi ki burada kalmışım ya. Vallahi erken gidecektim biletimi değiştirmeye. İyi oldu. O kadar güzel bir köy ki. Hello. Çin Seddi'nin etrafındaki bir köy. Daha ne istiyorsunuz be benden? Daha ne istiyorsunuz arkadaşlar işte. Hay. Bak ne güzel. İnsanlar hep güler yüzlü. Çin Seddi'nin etrafında bir Çin köyü. Bu bina eski gibi bayağı. Teyze biraz problemli gibi. Burada çok insan gördüm ya. Herhalde yaşlılar yurdu var burada. How are you? Burası bir hastane gibi arkadaşlar. Güzel yere kurmuşlar hastaneyi. Cırcır böcekleri arasında. Bu ne? Bu ne acaba? Kocaman bir ağaç, meyve dolu üstü. Ama ne meyve? Yenir mi acaba? Hep elektrikli bisikletler. Oh, günlük yürüyüşümü de yaptım. Arkadaşlar bugünün yemeği hazır. Wow. Bu ücretsiz, yemeğe dahil very nice. Thank you. Çin mantısı. Yanında da tavuk sote. Thank you. Thank you very much. Otel fiyatına sabah ve akşam yemeği dahil. Çok nadiren böyle şeyler oluyor. Vay. Aç da değilim ki, çok sıcak. Ne güzel burada giriş saatlerini vesaire çizmiş kız. Otelin havuzu var.
Böyle güzel bahçesi var. Ailenize vesaire gelirsiniz. 50 dolar civarı kahvaltı ve şey dahil. Erikler, papaz erikleri. Güzelliğine bakın. Eriklerin. Koparmayacağım çünkü böyle güzel cevizler var. Böyle bir meyve var ama nedir bilmiyorum. Bu şey mi ya? Tansu Çiller'in güzelliğini. Ama onun yapraklarına benzemiyor. Kuşburnu. Güzel cildinizin sırrı ne diye sormuşlar da kuşburnu. Ülkede kuşburnu satışları patlamıştı. Kuşburnu çayı. Ama o dikenliydi ya. Bu daha ağaç gibi. Ne kadar güzel. Ben şurada keyif yapıp biraz daha uyuyacağım. Arkadaşlar yarın sabah tekrardan Çin Seddi'ne gitmeye çalışıyoruz. Göktürkler gibi bir şey oldu. Düşünsene o da şey yapıyormuş. Bilge Kağan. Arkadaşlar sabah yeniden Çin Seddi'ni açmaya çalışacağız falan diye. Ben de yarın yeniden Çin Seddi'ne gitmeye çalışacağım. Umarım üstüne çıkabileceğiz. Yani umuyorum. Yoksa bir dahaki bahara kaldı Çin Seddi hikayesi. Böyle. Ne güzel ya, şu ağacın dallarına bakın. Hadi bakalım. Sabahın köründe kalkmaya. Ne yazık ki sabahın erken vaktinde kalkmama rağmen yine de açılmadı. Şimdi yine kalktım. Yine açılmadı. Evet. Yağmurda kapalı oluyor. Abi şu bu arada sislerin güzelliğine bakın ya. Vallahi memnunum buraya geldiğim için. Çin Seddi'ni defalarca görürüz zaten. Evet, şimdi yolumuz Şangay. Pekin'den yola çıktık. En kuzeyden bu sefer Doğu Çin Denizi'nin kıyılarına doğru geldim. Şangay'a, Pekin'den Şangay'a dünyanın en büyük şehirleri diyebiliriz. Şehirlerinden 2 tanesi Pekin ve Şangay arasında. 1217 kilometre, 4,5 saatte geldim. Bazı hızlı trenler 6-7 saatte geliyor, 5 saatte geliyor. Sanıyorum ki bu yeni bir tren 4,5 saatte geldi 1217 kilometreyi. Tam 4 saat 32 dakikada geldi. 2. sınıfta. Şöyle göstereyim. Çin Seddi'ni uzaktan görebildik ne yazık ki. Şangay çok büyük ve güzel bir şehir. Ben Pekin tarihi olarak gitmek gerekse de çok kalabalık. Bunaldım. Hareket kabiliyetin çok azalıyor. Önceden rezervasyon yapmak gerekiyor. Orada Çin Seddi'nde kaldığım otelde, o güzel köydeki oteldeki kız da bunu hediye etti bana. Çin Seddi'nin böyle püsküllü. Ben taşıyamayacağım bunu. Yani evim de yok zaten. Onun için yorum yapan bir kişiye hediye edeceğim. Çok güzel. Altın rengi püskülleri var. Bakalım Şangay'da ilk akşamımız ne olacak? Ne yemekler bulacağız? Burada inanılmaz ya. Yani tam dakikasında kalkıyor. Aynı Japonya gibi ve tam dakikasında ulaşıyor. Kesinlikle tüm Çin'i dolaştım diyebilirim neredeyse. Yani arkadaşlar konuşuyor, saçma bir harita yaptım. Tabii çok daha içleri detaylı girdim ama Çin'in neredeyse kalabalık bölgelerinin her tarafını dolaşmış gibiyim. Her taraf değil de yani. Bir yuvarlak çizmiş oldum. Şangay'a geldik. Bundan sonra Şangay'ı göreceğiz. Başka bir dünya burası. Şu ana kadar gördüğüm en yüksek hız 347 ama çok bakmıyorum. Yani şu anda 347 kilometreyle gidiyor saatte. Pekin'den Şangay'a, 2 büyük şehir arasına gidiyoruz. Başkentten çok büyük başka bir şehre gidiyoruz. Hızlı böyle 347. Yani çok dikkat etmiyorum, film falan izlediğim için çok belli olmuyor dışarıdan ama. Günaydın. Ya öyle güzel uyumuşum ki. Şimdi dün biliyorsunuz Çin Seddi'ne çıkamadım. Bunun sebebi de yağmur var dediler. Ben de ulan hani
Yağmur çiseliyor. Ne olacak falan diyordum. Videoda da demişimdir muhtemelen. Sonra çıkamayınca biletim vardı Şangay'a. Şangay'a geldim. Bayağı uzak bu arada. Yolda gösterdim. Başka bir dünya burası. Dönüşte o kadar dağlık yollardan geldi ki benim vertigo hastalığım var. Başım dönüyor. Ve gerçekten kötü oldum. Her neyse böyle yağmur çiseliyor falan. Geldik, ben yani hani adamlar pimpirik yapmış da Çin Seddi'ne çıkarmadılar diye düşündüm. Arkadaşlar sabah Çinli arkadaşım aradı. Daha erken saatlerde bilinen 30 ölü varmış arkadaşlar. 30 kişi ölmüş. Bu videoda size gösterdiğim nehir taşmış. Videoda da gördünüz. Hani köyde geziyordum ya. Su basmış alanları. Bilinen 30 kişi ölmüş. Bakın burada da neyse, ekrana da veririz olmazsa. Pekin sel felaketleri diyor Google Maps. Kaldığım otelde burası. Yani direkt olarak sel basmış kaldığım otelin olduğu köyü ve o civarda bilinen 30 kişi ölmüş. Belki yüzlerce kişi öldü. Bilmiyorum. Sabah erken kalktığımda Çinli arkadaşım böyle mesaj atmış. Sen oradaydın falan diye. Dedim çıktım. İyi diyor. Ya gerçekten böyle şey var ya Türkiye'de, hani şans eseri yaşıyoruz. Bu sefer gerçekten şans eseri yaşıyoruz muhabbeti var. Bu ne ya? Dev bir kedi robotu. Ne ki burası acaba? Ben bu oyuncağı hiç görmedim hayatımda. Bu ne? Winnie Pooh. Şangay çok değişik. Şangay'ın güzelliği, her şey daha yakın birbirine. Pekin gerçekten benim seyahat etmekten en keyif almadığım şehirdi. Yani çirkinliğinden vesaire değil. Çok kalabalık. Devamlı randevu almak gerekiyor önceden. Ben spontane geziyorum yani. Son anda güzel bir şey çıkıyor, başka yere gidiyorum falan. Onun için çok zor. Tabii ki kesinlikle gidip görülmesi gerekiyor. Çin Seddi'nin, yasak şehrin özellikle. Kesinlikle görülmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, burada bolca ilginç yerleri göstermeye çalışacağım size. Şangay, Çin'in en önemli şehirlerinden bir tanesi. Aha, Miniso. Miniso. Hadi gelin size Miniso Land'e de götüreyim. Bu videoyu bitirelim. Aa, kırmızıda geçtim. Hayda. Aa. Huawei. Bu Çin'in şey değil mi? Telefon markası. Bu Miniso Türkiye'de var mı bilmiyorum da ilk defa bu kadar renklisini gördüm. Bu Japon markası. 1 yenci galiba. 1 yenci mi? Allah Allah. Buradaki tabelalar bile ne kadar değişti ya. Her şey değişti. Arkadaşlar Miniso'ya da giremedik. Sıra var. Şuraya girmek için sıra bekletiyorlar. Abi nasıl kalabalık bir ülke ya. Bugün Çin'in milli geliri, nüfusu 1,5 milyar olmasına rağmen Türkiye ile aşağı yukarı aynı seviyede. Türkiye ile. Yani ben çocukken Çin bir tarım ülkesiydi ve atıyorum Türkiye'nin 5.000 dolar milli geliri varsa buranın 500 dolardı. Çok büyük farklar vardı. Şu anda eşitlenmiş durumda. 1,5 milyar nüfus için inanılmaz bir büyüklük bu. Şimdi şunu insan merak ediyor. Buranın milli geliri 2 katına çıktığı zaman bu nasıl bir alışveriş çılgınlığına dönüşecek? Ne kadar çok insanın şehirleşmeye başlayacağını hayal edin. Yani burası bir ülkeden öte bir kıta, bir dünya gibi. Çok acayip. Umarım 20-30 sene içinde göreceğiz. Çünkü bence dünyada hiç yaşanmamış bir olay olacak bu. Yani 1,5 milyar insanın atıyorum düştü 1,3'e 1 milyara düştü ama yine 1 milyar yani. Hani 1,5 milyar insanın alım gücünün çok yükseldiğini ve şehirleştiğini düşünürsek çok çok ilginç bir dönem bekliyor bizi. Bu ne ki? Burada Huawei dükkanı varmış ama Huawei'in arabası sanırım. Bakalım mı? It's okay? Film? Yeah. Stellato. Oh, bu çok güzel. Luxeed. Bunları atıyorlar herhalde.
isimleri bolca. Bunlar Huawei'in arabası mı yoksa başka markaları mı pazarlıyorlar? Ha, bunun rengi güzelmiş. Ne kadar enteresan şeyi, direksiyonu. Ay, başım döndü şunu görünce bak kocaman. Ve bu da Aito. Bak bu markaları atıyorlar kesin, ben size söyleyeyim ya. Bana dönseler daha güzel atardım ben. Aito. Huive, Heval diye araba var. Bak. Ha, bu arabayı çizmişler. 250 kW powertrain. Çok anlıyormuşum gibi size anlatayım. CDC 120 kW powertrain. Oha, 3 tane ekran var. Wow, 3 screens. Very good. Yes, very good. Aa. Bu bayağı majestik, baksanıza. Wow. Can I film this? No? Okay. Thank you. Yazıklar olsun sana. Fakiriz diye. Sorry diyor ya. Sorry seems to be the hardest word. 3 ekranlıyı sevdim ama. Nerede o? Ay. Aa, bu arkada da bak. Benim gibi araba sürmeyi bilmeyenler için ekran var. Her neyse. Şu 3 ekranlığın içine girmek istiyorum ben ya. Herif çıkmadı. Çıkmamıştır kesin orada. Şuraya girsem ayıp olur mu acaba ya? Oh, çok rahat la. Ben arkadaşlar hiç anlamıyorum. Siz şey yapın. Hayır. Herkes elektrikli araba diyor. Alın size elektrikli araba işte. Vallahi. Sorry, is this brand? Does this brand belong to Huawei? No. No, it's just another brand. Yeah, we just partner with a different car companies. We have 5 different brands. Ah, okay. We just offer some technology like car computer, radar sensor, autopilot, like electric engine, battery package, battery control, and design. Also, Huawei also Yeah, we is do in have this. factory actually. Okay. Thank you very much. Thank you. Huawei'nin değilmiş arkadaşlar ama Huawei muhtemelen teknoloji veriyor bunlara. Fiyatlar ne kadar? Ben iPhone'cuyum vallahi da. Which is the best Huawei phone? Best one. En iyisi hangisi diye soralım bakalım. This one? Oh, wow. This is telephone? Can you show me how it works? Can you show me? I don't want to break it. Heh. Sen bak. Nerd'e benziyorsun. Ha? Wow. So this is a telephone? Oh. Can handle it. Yeah? How much is this? 20,000. 20? 20,000. Actually, it's 22,000, but Oh, we have 2,000. discount, yeah. But we have 2,000 discount. Yeah. Okay, 20,000. Thank you very much. Yeah. Thank you, sir. And if you want to buy it, we have tax return. Okay, tax free. About almost 9%. 9%, yeah. And you have to go to the airport. Oh yeah. Yeah. Thank you very much, boss. Thank you. Evet arkadaşlar, 20.000, %9 da indirim var diyor. 10.000 desek 900 eder, 1.800 eder, 18.200, 9.999, 18.200 ne kadar ediyor biliyor musunuz? 2.000 doları biraz geçiyor. Ama Türkiye'deki fiyatını bilmiyorum. Yani biliyorsunuz bizde vergiler çok. Her neyse demeyeyim bir şey. Vergiler çok olduğu için 2.000 dolarlık şeyi bu. Ben aracıyım arkadaşlar size. Anlamam. Böyle. Burası çok eğlenceli ya. Akşam güzel olacak. Evet arkadaşlar, Çin Seddi'nden başlayıp Şangay'da bitirdik. İlginç bir yol hikayesi oldu. Çin Seddi'ni biraz gösterebildim ama en azından size anlatabildim. Çin Seddi'ni görmeseydik eksik kalacaktı. Ne yazık ki bir dahaki seyahatime kadar öyle değil. Bakın polislerin karakolu nasıl? İçi gözükmüyor.
gözüküyor. Görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.